İkinci filmin devamında bu otobandaki aksiyon sahnesinde Trinity'nin kullandığı arabanın plakası nedir? DA 203. Bu da yine İncil'den. İçinde çok sembollerin, metaforların, arketiplerin, alegorilerin bulunduğu bir filmdir Matrix filmi. Mesela Matrix'in ilk filminde daha başında Neo odasında uyanır, kapısı çalar ve kapıyı açar. Kapıyı açtığı zaman kapı numarası 101'dir. Aslında orijinalinde, gerçek halinde bir kapı numarasıdır, 101'dir. Ama bunun sembolize ettiği şey George Orwell'un 1984 romanındaki 101 nolu hücredir. Kitabı okuyanlar bilir, 101 nolu odada sistemin polisleri hücrenin içindeki insanlara kendi korkularıyla yüzleştirerek onlara işkence eder, acı çektirirler. Burada aslında sembolün somut anlatısı, soyut metaforu da yaratıyor. Yani Neo aslında kendi yaşamına hapsolmuştur. Acı çekiyordur. Kurtulmak istediği kabusu aslında hayatıdır. Okuduğumuz şeylerde veya izlediğimiz şeylerdeki bu sembolleri anlamak çok önemli gerçekten. Mesela şu an burada bir sembolize bir anlatım var. Işığın orada bir şey görüyor musunuz? Bakın bakalım. Biraz daha yakın bakın. Evet. 71. Orada öylece duruyor. Bizim için bir şey ifade etmiyor. Ama sembolize ettiği şey ne biliyor musunuz? Bu videonun, bu kanalın içindeki 71. video olduğunu sembolize eder. Metaforlarla, sembollerle anlatılan şey budur. Kastedilen şey budur. Mesela buradaki kitapları ben bilerek ve isteyerek koydum. Bunun aslında sembolize ettiği şey işlediğimiz veya işleyeceğimiz, ileride işleyeceğimiz konuların tarzlarını aslında sembolize eder. Mesela soru cevap videosunda en önde buralarda duran bir kitap vardı. Belki yakalayanlar olmuştur. Neydi o kitap? Transhümanizmle ilgili bir kitaptı. Ve bir sonraki Beyin Fırtınası videosunda bizi ne bekliyor? Yapay zeka ve transhümanizm. O kitabı oraya bilerek konuldu. İşte bunları okumaktan, bunları anlamaktan bahsediyorum. Bunları gördüğümüz zaman çevremize veya baktığımız şeylere aslında at gözlüklerimizden kurtulmuş olmaktan bahsediyorum. Daha geniş açılarla bakmaya başlıyoruz. Neo, kahinin evine gider. Mutfak sahnesini hatırlıyorsunuzdur hepiniz. Mutfağın içine girdiğinde kahin daha arkasını dönmemiştir ve şunu der. Vazo için özür dilemene gerek yok gibi bir şey der ve o anda Neo döndüğü zaman aslında vazoyu ne demek istediğini anlamaz ve vazo yere düşüp kırılır. Ve sonrasında kahin der ki, peki ben sana bu vazoyu için özür dilemene gerek yok demeseydim sen yine de o vazoyu düşürüp kıracak mıydın? Hayatta ilginç, birbirleriyle bağlantılı enerjisel frekanslar olduğunu düşünüyorum. Bu rüyalar konusunda dejavuyu da işleyelim. Konumuza dönelim. Matrix'in ikinci filminin daha başında Smith'in kullandığı arabanın plakası IS-5416'dır. İncil'deki Isaiah 54:16'ya referans verir. Mesajı budur. Ben kömürden ateş yapan, kendi amaçları için silah yapan demirciyi yarattım. Ayrıca her şeyi yok etmesi için yağmacıyı yarattım. İkinci filmin devamında bu otobandaki aksiyon sahnesinde Trinity'nin kullandığı arabanın plakası nedir? DA 203. Bu da yine İncil'den. Daniel 2:03. Canımı sıkan bir rüya gördüm ve ne anlama geldiğini bilmek istiyorum. Bunlar tabii ki arabalar hızlı gittiği için veya gözümüzle algılayabildiğimiz şeyler değildir. Ama bir şekilde bilincimize kazınırlar. Mesela yine Orwell'ın Hayvan Çiftliği romanından bahsedelim. Bir çiftlikteki hayvanların iktidar mücadelesi, domuzların düzeni ele geçirmesi ve daha sonra işte kötüye kullanmaları aslında kurdukları düzenin yolunda gitmemesi. Roman aslında Rusya'daki komünist devrimin başarısızlığının alegorisini anlatır. Alegori. Yani bütün bir metafordur, bir semboldür. Matrix filmi ise Platon'un
mağarası alegorisini yapar. Platon'un devlet eserinde anlattığı mağara. Bir mağarada doğduğunuzu ve etrafınızdaki bütün insanlarla o mağarada zincirlenmiş bir şekilde hayatınızı devam ettirdiğinizi düşünün diye söyler. O mağarada yaşadığınızı hayal edin der. Fakat bir gün zincirlerinizi kırdınız ve mağaranın dışına çıktınız. Gerçek dünyayı tanıma fırsatı yakaladınız. Daha önce size gösterilen her şeyin bir yanılsamadan, bir illüzyondan ibaret olduğunu anladınız. Medya tarafından, sistem tarafından bize verilen imgelerin, öğretilen bilgilerin aslında boş ve değersiz olduğunun farkına varacaksınız. Ve bununla yetinmeyip mağarada kalan diğer insanları da kurtarmaya gittiğinizi düşünün. Çünkü yalnız kalmak istemeyeceksinizdir. Matrix'ten yani mağarasından kurtulan Neo gerçeği görmeye başlar ve diğer insanları da buradan kurtarmaya çalışır. Mesela Carl Jung'un sevdiğim bir lafı vardı. Bir insan aydınlığı hayal ederek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanır. Aslında bu sözüyle de mağara alegorisi yapmış olur. Bu sözü de çok severim. Matrix filminde Neo, İsa arketipidir. Ölür, dirilir, seçilmiş kişidir, kurtarıcıdır. Mesih'tir. Arketip ana örneklemeler, kalıplar, şablonlar, orijinalin kopyası. Başka örnek verecek olursak Yüzüklerin Efendisi kitabındaki ve filmindeki Gandalf karakteri yaşlı bilge adam arketipidir. Aksakallı dede deriz bizim kültürümüzde. Peygamber arketipidir aynı zamanda. Yol göstericidir, mesajcıdır, doğaüstü güçler verilmiştir. Sembol, metafor, alegori, arketip, subliminal algılar. Bütün bunlar, bu kavramlar aslında alt anlamlarını yaratır.